Programımız kaldığımız yerden devam ediyor. Şu anki konuğumuz uzman diyetisyen Elif Melek Avcı Dursun. Elif Hanım hoş geldiniz. Merhabalar hocam, hoş bulduk. Nasılsınız? Sizleri gördük, çok daha iyi olduk sizler. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun efendim. Bugün sizden antioksidan lahana çorbası tarifi istiyoruz. Bu çorba nasıldır, nasıl yapılır ve neye iyi gelir? Biraz bahseder misiniz? Evet hocam, bugün özellikle antioksidanlardan bahsedeceğimiz için ben de antioksidan kapasitesi en yüksek meyvelerin rengi olan mor rengi tercih ettim. Süper. Kırmızı ve mor meyveler orak kapasitesi dediğimiz antioksidan kapasitesi en yüksek ve vücutta yine antioksidan özellik gösterme özelliği en iyi olan meyve gruplarına giriyor. Lahana da sebze gruplarından bir antioksidan bileşenimiz diyebiliriz. Özellikle kışın eskilerin bazı deyimleri var. İşte sert bir kış geçiren meyve ve sebzeler de vücudun bağışıklığına iyi gelir şeklinde. Lahana da bunlardan bir tanesi. Hem kolesterol seviyesini düşürmeye yarıyor. K vitamininden, C vitamininden çok zengin. Antioksidan bileşenleri sayesinde hastalıklara karşı koruyucu. Tabii ki mevsiminde tüketilmesi gerekiyor. Aynı zamanda yüksek posa içerdiği için hem diyabeti önlemeye yardımcı, hem bağırsakların ihtiyacı olan yararlı bakterilerin üretilmesi konusunda da oldukça destek bir sebze. Kış aylarında bu lahanayı haşlayarak salatalara koyabiliyoruz veya çorbalarını yapabiliyoruz. Ben biraz daha antioksidan özelliği ve kilo vermeye yardımcı olan kısmıyla ilgilenerek bugün sizlerle bu tarifi paylaşmak istiyorum. Memnuniyetle buyurun. Hocam özellikle lahanaları bir miktar haşladıktan sonra soğan, sarımsak, salçayla beraber kavurup biraz su ekleyip içerisine muhakkak zerdeçal, karabiber, kimyon, özellikle kimyon lahananın gaz yapıcı özelliğini gidermede de çok faydalıdır. Ve 1-2 yemek kaşığı kadar da hakiki et suyu veya biraz kemik suyu kullanarak kolajen özelliğini de artırmaya yardımcı oluruz. Ve bu çorbayı biraz kaynattıktan sonra ister kara lahanayla ister beyaz lahanayla dilediğiniz kadar tüketebilirsiniz. İçerisine yağ eklememiş oluyoruz. Zayıflamak isteyenler, işte kolesterol yüksekliği yaşayanlar bunu gönül rahatlığıyla kullanabilirler. Şimdi lahana çorbası dedik ama mevsim biliyorsunuz kış, bir de kabak çorbası ki özellikle solunum yolu enfeksiyonları için müthiş bir diyet diye düşünüyorum. Biraz da bundan bahseder misiniz kabak çorbasından? Tabii ki Ekim sonu, Kasım başı ve Aralık'a kadar giden bu süreçte bal kabağı da beslenmemizde, sofralarımızda yer alıyor. Genelde bunun çorbası bizim toplumumuzda çok tüketilen bir çorba değil ama inşallah bu sosyal medyanın gücüyle kabak çorbasını da sofralarımızda sıklıkla yer vermek isterim. Çünkü biz genelde tatlısını yaparak kullanıyoruz veya biraz fırında pişirip onu şekerle tüketmekten hoşlanıyoruz tahinle beraber. Tabii ki bunu da sağlıksız bir hale dönüştürmüş oluyoruz. Kalorisini yükseltiyoruz. O yüzden ada çayı ile beraber kabağı güzel bir şekilde haşlayıp bal kabağını onu biraz yumuşattıktan sonra içerisine 1-2 yemek kaşığı kadar et suyu, biraz kimyon, biraz havuç, 1-2 parça kadar havuç koyabiliriz orta boy ölçüsünde. Bunlarla beraber kaynattıktan sonra blenderdan geçirip çok az da süt eklediğimizde doyum olmayan bir lezzette çorba elde etmiş oluyoruz. Özellikle beta-karotenler dediğimiz bu antioksidan grubundan çok zengin olan bal kabağı çorbası E vitamininin antioksidan kapasitesiyle beraber de üst solunum yolu enfeksiyonlarına karşı koruyucu. Buna benzer çalışmalar özellikle Covid'in ilk çıktığı dönemlerde A ve E vitamini içeren gıdalar beslenmemizde işte gribe karşı koruyucu olabilir mi? C vitamininden sonra diye bazı çalışmalar vardı. Kabakta A, C ve E vitamini bakımından en zengin bal kabağı diye de düzelteyim. Besinlerden bir tanesi ve haftada bence en az 2-3 kez yine soframızda bulunması gerekiyor. Ada çayı ile beraber kaynattığımız takdirde de yine hem öksürükleri giderici hem biraz daha antiseptik özellikle bir çorba elde etmiş oluyoruz. Hem lahana çorbası hem bal kabağı çorbası kilo vermek isteyenler için de ideal. Şimdi pazara gittiğimizde ya da markete gittiğimizde özellikle karnabaharla çok karşılaşıyoruz. Dedim ya mevsim kış, ister istemez karnabaharın şu anda en fazla tüketildiği bir dönem. Karnabaharla yapılan kısırlar var. Bunlar metabolizmayı hızlandırıyor mu? Yani karnabahar metabolizmayı hızlandırıcı bir etkisi olan bir besin kaynağı mı? Evet, hatta şöyle karnabahardan kısır bile yapılabiliyor. Karnabahar kısırını normal kısır gibi de tanıdıklarınıza, sevdiklerinize yaparak ikram edebilirsiniz. Hem onların da kilo kontrolünü sağlamaya yardımcı olabiliriz. Karnabahar 100 gramında yaklaşık 20-25 kalori kadar enerji içeren oldukça düşük kalorili bir sebze. Yine
antioksidan gücü çok yüksek bir sebze. Akabinde karnabaharı bir miktar haşladıktan sonra haşlarken de içerisine süt ilave ettiğimizde yine gaz yapıcı bileşenlerini ortamdan uzaklaştırmış oluyoruz. İyice ayıklanmış ve haşlanmış karnabaharı ister çiğ ister haşlanmış şekilde blenderdan geçirebiliriz. Akabinde bir miktar salça, kekik, turşu, kimyon, sumak ve biraz limonla beraber karıştırarak yine o kırmızı rengi elde edebiliriz ve hem kalorisi çok düşük, yaklaşık kocaman bir kase yediğinizde 50 kalori bile enerji almamış oluyorsunuz. Hem de çok sağlıklı, kilo verme yolunda da yardımcı bir tarif elde etmiş oluyoruz. Elif Hanım o kadar güzel anlatıyorsunuz ki yakında herhalde MasterChef'in beslenme uzmanı ve yapılan yemeklerin besin kalitesi ve değeri açısından da önemli bir jüri haline geleceksiniz diye düşünüyorum. İnşallah. Zaten yemeklerin besleyici özelliğini mesela yağla destekliyoruz, soslarla destekliyoruz veya içine koyduğumuz et sularıyla güçlendiriyoruz. Bu da hem damak tadını güzelleştiriyor, lezzetli bir hale getiriyor hem de besinin enerjisini ne yazık ki yükseltiyor. Biraz da kereviz sapından bahsetmek istiyorum. Kereviz sapı detoks tarifiyle sindirim problemleri ortadan kalkar mı? Kereviz de yine çok güçlü antioksidanlara sahip kök bir sebze olmasına rağmen glisemik indeksi de düşük bir sebze. Yani glisemik indeksi diyabet hastaları çok duymuştur veya insülin direnci olan artık sizde diyabet başlıyor denilen kişiler fazlaca duymuş olabilirler. Kereviz kök bir sebze olmasına rağmen kullanıldığı alanlara göre de çok rahat şekil alabiliyor. Mesela portakallı bir kereviz yemeği yapabiliyorsunuz veya kerevizin saplarından detokslar elde edebiliyorsunuz veya kerevizin ayrı çorbasını yapabiliyorsunuz. Çünkü bu da yine K ve C vitaminlerinden çok zengin. Yine bir miktar B grubu vitaminler var içerisinde ve posa oluşumu, posa tüketimi çok iyi. Özellikle bazı çalışmalarda günlük posa ihtiyacının erkeklerde %50, kadınlarda %70 oranında neredeyse karşılanmasına yardımcı olduğunu gösteriyor. Yani kereviz de yine 100 gramında 20-25 kalori kadar enerji içeriyor ve onunla beraber hazırladığımız bütün besinler midede bir süre şişkinlik, tokluk hissi yaratıyor ve akabinde bu yaratılan tokluk hissinden sonra fazla ve farklı bir gıda ihtiyacına yol açmıyor. Dolayısıyla hem kilo yönetiminde hem metabolizma hızlandırma konusunda hem diyabetin ve kan yağlarının yükselmesi anlamında gerçekten çok destekleyici. Bu tarz olumsuzlukları gidermeye yardımcı bir tarif olabilir. Bugün kerevizin saplarından onları biraz haşlayarak maydanoz ve limonla beraber blenderdan geçirip 1 litrelik şişelerde günlük tüketebiliriz. Bu hem vücuttan toksinleri atmaya yardımcı olur hem de kök kısmından da çorba veya yemek elde edebiliriz. Bu da patates benzeri özelliğiyle çocuklarınıza ya da ev halkına bugün size patates yemeği yaptım diye de kandırmanıza yardımcı olabilir. Yavaş yavaş gripal enfeksiyonlar da artmaya başladı. Hemen herkesin çevresinde muhakkak boğaz enfeksiyonu geçiren birileri vardır. Bu tip kişiler için bir kış çayı tarifi de alabilir miyiz? Tabii ki. Özellikle kış aylarında ıhlamur, ayva, zencefil, zerdeçal, bal, limon, hatmi çiçeği çayı, hibiskus, defne, melisa otu, altın otu çiçeği gibi farklı otlar çok fazla karşımıza çıkıyor. Mesela ada çayı vücudu yatıştırmaya, boğaz enfeksiyonlarının giderilmesine yardımcı bir çaydır. Ada çayını tek başına da kullanabiliriz. Biraz tarçınla veya ayva kabuğuyla beraber demleyerek de kullanabiliriz. Ama ada çayı bazı hastalıklarda iyi olmayabilir. Dolayısıyla herkesin kullanımına uygun olmayabilir. Bazı ilaçların kullanımında da dikkatli olunması gerekir. Ama herkesin rahatlıkla, gönül rahatlığıyla kullanabileceği ıhlamur, tarçın, kök zencefil ve taze zerdeçalla beraber hazırlanmış. İçerisine bir miktar limonu kabuğuyla beraber ekleyerek kaynattığımız bir çay da aslında akşamları oturup içtiğimizde iştah kapatıcı özellik de gösterir. Çünkü ıhlamur ve ayva birleştiğinde müsilaj etkisi gösterir. Bunu limonla veya ayvayla da sağlayabiliriz. Dolayısıyla bir miktarda kan şekerimizi düzenleyerek yeme isteğini azaltabiliriz. Bunların dışında zencefil, bal, limon çayı hazırlayabiliriz. Bunun içerisine de bir miktar tarçın koyabiliriz. Ufak bir cezvenin
içine yarım litre su koyarak bir tane tarçın, bir miktar çok 1 gramı geçmeyecek şekilde 1 çay kaşığı kadar taze veya kuru zencefil, bununla beraber bir miktar yeşil veya beyaz çay ekleyebilirsiniz tat vermek için. Kaynattıktan sonra süzüp üzerine bal ekleyerek tüketebilirsiniz. Peki bir de mesela ben Antepliyim, biliyorsunuz, hep söylerim. Bizim oralarda zahter denilen bir çayımız vardır. Kekiğin aslında benzer ailesinden olan bir şey. Zahter mesela biz çocukken çok içerdik ve özellikle bu Covid'li dönemde antiviral olarak da çok önerilen bir içecekti. Bu konuda bir bilginiz var mı? Zahter şöyle, kilo almak isteyen kişilerde zeytinyağı ile beraber zahterin o toz haline ekmek banıldığında iştah açıcı özellik gösterir. Zahterin böyle bir artısı var beslenme adına. Çay olarak zahter çayını ben de bir yerde denemiştim. Sindirimi rahatlatıcı, yatıştırıcı ve biraz daha gerginliği azaltıcı etkileri var. O yüzden yine kekikle benzer özellik gösterebilir. Kekik çayını da yine kan şekerini dengelemek için, biraz daha tansiyonu azaltmak için, yani rahatlatıcı özelliğinden dolayı kullananlar zahteri de tercih edebilirler. Çok teşekkür ederim. Hakikaten bugün izleyicilerimiz için çok etkili ve bilmeleri gereken çok önemli konulardan bahsettiniz. Özellikle bu kış döneminde yani pazara gittiklerinde alabilecekleri pek çok ürünle şu anda çok daha ona dikkatli bir şekilde bakıp en azından diyetlerine ve beslenmelerine bu ürünleri de katabilirler. Aynı zamanda baharatları ve tıbbi bitki çaylarını da unutmamak lazım. Zerdeçal, karabiber, kimyon, pul biber gibi baharatları da hem çorbalarında hem yemeklerinde ekleyerek ciddi anlamda bağışıklıklarını güçlü tutabilirler. Çok teşekkür ederiz vermiş olduğunuz güzel bilgiler için. Bugünkü program konuğumuz uzman diyetisyen Elif Melek Avcı Dursun idi. Kendisine vermiş olduğu bilgiler için tekrar teşekkür ediyoruz. Programımız kaldığımız yerden tüm hızıyla devam ediyor.